Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün geçmişten günümüze Michael Jackson'ın yaşadığıyla ilgili gündem olan hatta sosyal medyayı sarsan videoların doğruluğunu tartışacağız. Düşüncelerimi aktaracağım, analizlerimi aktaracağım. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü birçok kişi, birçok kardeşimiz bu videoların bazılarının hangilerinin gerçek olup olmadığını şimdi bahsedeceğim bundan. Ama birçoğunun yanlış taraflarını aktaracağım ve bunlara inanmanın ne tür zararlar verebileceğinden bahsedeceğim. Şimdi ilk videomuz bu son zamanlarda, yanılmıyorsam geçtiğimiz yılda özellikle TikTok platformundan yayılan bir video. Arabasının içinden video kaydına almış bu videoyu çeken kişi. Kırmızı bir araba var. Alışveriş yapan biri var. Ve bu biri sözde Michael Jackson. Ama şimdi videonun yanlış taraflarına değinelim. Şimdi arkadaşlar, gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Alışverişinizi yaptınız. Alışverişten çıktınız, arabaya bindiniz. Solunuza baktınız. Michael Jackson olduğunu düşündüğünüz biri arabasına yaptığı alışverişin poşetlerini yerleştiriyor. Peki ne yapardınız? Düşünün. Evet. Telefonunuzu alırdınız ve yanına giderdiniz, değil mi? Yani daha detaylı bir çekim yapmak için yanına giderdiniz. Yani şöyle koca bir şapka, şöyle yüzünün yarısını gördüğümüz bir adam size çok iyi etkileşim vermez, değil mi? Derdiniz etkileşim çünkü. Yani bu senaryoyu hazırlayıp TikTok'a koyuyorsunuz ve erişim de alıyorsunuz. Bravo gerçekten. Yani bu aynı zamanda umut tacirliği oluyor. Benim nazarımda umut tacirliği oluyor. Çünkü bu video gerçek değil. Bu video gerçek olsaydı bu videoyu çeken kişi Michael Jackson'ın yanına giderdi. Bu bir. Mantıksızlık bir. Mantıksızlık iki. Michael Jackson sadece bir şapka takıp veya bir kadın saçıyla yüzünü gizlemeden korumasız bir şekilde alışverişe gider mi? Gitmez. Mantıksızlık 2. Yani bu iki mantıksızlık aslında bu videonun ne kadar sahte olduğunu ve komik olduğunu gösteriyor. Bu niye yapılıyor? Az önce dediğim gibi erişim almak için. Ve bu videolar yüzünden de bizim yaptığımız gerçek videolar tutmuyor. Yani gerçek 100 tane yalanın içinde, 100 tane 200 tane yalanın içinde kayboluyor. Ama 100 tane, yani bu da neyi gösteriyor? 100-200 tane yalan bir video gördünüz diye aslında gerçek yok mu olmuş oluyor? Hayır. Doğru var. Ama o doğruyu kullanıp erişim almak için, para kazanmak için birçok içerik üretiyorsunuz. Ve bu da ne yapmış oluyor aynı zamanda? Hem gerçeği gizliyor, hem gerçeği komediye çeviriyor. Yani bunları yapanlar aslında bir gerçeği komediye çeviriyor. Yani gerçeği laçkalaştırıyorsunuz. Bu videolarla gerçeği absürt hale getirmeye çalışıyorsunuz. Aklı başında olan bir insan bu videonun gerçek olmadığını görür. Ama tutar. Yani yüzünün yarısı Michael Jackson'a benzeyen biri, muhtemelen makyaj var.
bir şapka geçirirsiniz. Bir alışveriş yerinde Michael Jackson görüldü. Görüldü tutar. Çünkü birçok kişi artık Michael Jackson yaşadığına inanıyor. Ama bir gün, eğer bir gün gerçekten Michael Jackson video kaydına alınsa, belki de bu gerçek video bu sahte videoların arasında kaybolacak. Yani bu yaptığınızla 1 milyon 2 milyon erişim almak için bu yaptığınızla aslında gerçeğin kaybolmasını sağlıyorsunuz. Gerçeğin komikleştirilmesini sağlıyorsunuz. İnsanların umudu üzerinden erişim alıyorsunuz. Bunu ben de yapabilirim. Bunu çok rahat düzenleyebilirim. Yani bir oyuncu tutmak ve bu ortamı ayarlamak büyük şeyler değil. Yani bunlara hiç gerek yok. Ve bu da zaten TikTok platformundan yayıldı. TikTok platformunun ne kadar ne denli bir yer olduğunu, nasıl bir yer olduğunu gösteriyor bu video. Yani TikTok'un bir fragmanı diyebilirim. Yani TikTok böyle bir yer. Gerçekten. Ben gerçek içerikler yapıyorum. Beni kısıtlıyor. Böyle bir şey yapmıyorum çünkü. Böyle bir şey yapsam kısıtlanmam, erişimim de artar ama umut tacirliğine gerek yok. Yani küçük kardeşlerimiz özellikle veya Michael Jackson'ı tanımayan insanlar bu videolara inanabiliyor. Bana gönderdiler birçok kişi gerçek mi diye. Ben de kanalıma yükledim. Erişim testi yaptım. Erişim de alıyor. Gerçekten oluyor. Benim gerçek içeriklerimden daha fazla erişim alıyor. Ve zaten yorumlarda da başa tutturdum yani bu videoyu paylaştım ama gerçek olduğunu söylemedim. Tam tersi sizlerin bilinçlenmesi için başa tutturduğum yorumda da bu videonun aslında gerçek olmadığını, gerçeğin üzerine örttüğünü söyledim ve bunlara inanmamanız gerektiğini söyledim. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Gelelim ikinci videomuza. Bu videodan, yani bir önceki videodan daha gerçekçi bir video. 2011 yılında çok internete damga vurdu. YouTube'da orijinal kanaldan 856 bin kişi tarafından izlenmiş. Tabi o zamanlar çok kullanıcı yoktu YouTube'da. Bu sayı çok büyük bir sayı. Tabi bunun başka platformlara da yayıldığını düşünürsek bayağı etki etmiş bir video olduğunu kabul etmemiz lazım. Nedir bu video? Paris'te 2011 yılında Michael Jackson yaşıyor. Onu Paris'te gördüm başlıklı bir video. Videoyu izleyelim hepimiz. Evet. 3 arkadaş biri video kaydını alıyor. Sokakta yürüyorlar. Paris'teler. Ve Paris'in göbeğinde Eyfel Kulesi'nin orada. Bir anda karşılarına Michael Jackson iki korumasıyla çıkıyor ve korumaları bu videoyu kaydeden kişilere saldırıyor. Şimdi bu videonun yorumlarına bakınca birçok kişinin bu videonun gerçekçi olduğunu ve inandıklarını görüyoruz. Şimdi evet, biraz gerçekçi ama yani elimizdeki videolara baktığımız zaman biraz gerçekçi. Ama yine de birçok mantıksız yanı var. Şimdi bu kişiler yolda yürürken neden video çekiyorlar? Ve tam bu esnada karşılarına Michael Jackson çıkıyor. Bu tesadüf mümkün mü? Değil. Mantıksızlık 1. 2. Yani Michael Jackson maskeli bir şekilde görüyorlar. Aman Tanrım Michael Jackson diye bağırıyorlar. Şimdi yer Paris'in göbeği, Eyfel Kulesi'nin oralar. Michael Jackson bu şekilde dolaşmaz.
dediğim gibi Michael Jackson çok iyi bir maskeleme yöntemiyle, yani en olmadı ya, bu internette görüyorsunuzdur, yüze takılan maskeler var. Yaşlı gösteriyor, işte başka bir karaktere bürünüyorsunuz. Bu çok kolay maskelerdir. Yani klasik Michael Jackson'ın böyle korona maskesi diyoruz. Korona maskesi takıp Michael Jackson hep bu şekilde, yani çoğu zaman bu şekilde gezerdi. Ve yanına 2 tane de bodyguard alıp çok büyük dikkat çekersiniz. Michael Jackson olduğunuzu hayal edin. Paris'in göbeğinde 2 korumayla klasik kostümünüzle dolaşır mısınız? Hayır, dolaşmazsınız. Ve 2. 3. Yani göründüğünüz an biri aman tanrım Michael Jackson diyor ve siz de saldırıyorsunuz. Peki bir kişi tarafından görünüp zaten tanınıyorsanız biri size görünce Michael Jackson bu diyorsa, zaten ne alaka, ne gerek var böyle bir şeye? Siz saklanmıyorsunuz ki. O maske, ne gerek var o maskeye? Zaten tanımış, yüzünüzü görmeden aman tanrım bu Michael Jackson diyor ve korumalar kişiye saldırıyor. Bu mantıksız değil mi? Yani bunun, yani anlıyorum, 2011 zamanları Michael Jackson'ın resmi ölüm tarihinden 2 sene sonraya tekamül ediyor. O zamanlar Michael Jackson'ın yaşadığına inanan çok insan var, hala var. O zamanlar daha çok gündemdi. Böyle bir video tutar, erişim alır. Ama buna inananlar bu mantığı yürütemiyor. Tekrar söylüyorum. Göründüğünüzde Michael Jackson diyorsa bir vatandaş, siz saklanmamışsınız ki. Siz kılık değiştirmemişsiniz ki. O zaman neden korumalar saldırıyor? Yani siz gizlenmemişsiniz ki, sizin hatanız. Böyle bir şey var mı? Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Peki neden çekilmiştir bu video? 2 ihtimal var. Bir, prim. Yani kişinin erişim alması ve internette adından söz ettirmesi. Fakat videoyu yükleyen kişinin kanalına girdiğimizde bunun böyle olmadığını görüyoruz. Çünkü bu kişi 12 yıl önce sadece tek bir video yüklemiş. O da bu video. Korumalar telefonu elimden almaya çalıştı. Siz de düşünüyorsunuz yazmış açıklamalara. Ve kaybolmuş bu kişi. O zaman prim değil. Yani erişim almak için yapılmıyor. Eğer öyle olsaydı bu videodan sonra birçok video yükleyip erişim kasabilirdi. Yani kendini tanıtabilirdi bu kişi, ama bu böyle değil. O zaman niçin çekilmiş? Şöyle diyelim. Şimdi dikkat edin. Michael Jackson ve korumaları, sözde Michael Jackson ve korumaları poşetlerle bir yerden çıkıyorlar. Büyük bir ihtimal bir mağazadan çıkıyorlar veya dönemeçten dönüyorlar, fark etmez. Şimdi elindeki poşetlere odaklanalım. Görüyor musunuz? Reklamı gördünüz mü? Bu bir reklam. Ve çok büyük bir ayıp. Çok büyük bir umut tacirliği. Yani Majesté Couture, yanlış okumuyorsam Majesté Couture markası kendi mağazasını tanıtmak adına o zamanlar gündem olan Michael Jackson'ın yaşamasını kullanıyor ve bu oyuncuları tutarak bunu yapıyor. Bu bir tahmin değil arkadaşlar. Bu bariz belli. Yani ürün yerleştirme. Bu videoyu görenler ne yapacak? Michael Jackson'ın yüzüne tuttuğu poşete bakacaklar. Değil mi? Yüzüne tuttuğu poşete bakacaklar. Markayı okuyacaklar. Ve markanın ismi tanınacak. Değil mi? Güzel, az bütçeyle yapılan etkili bir reklam. Ürün yerleştirme gibi de gösterilmiş ama bariz poşetlere bakılacak. O markaya bakılacak. Michael Jackson hangi mağazadan çıktı? Michael Jackson bile bu mağazaya girdiyse çok güzel bir mağazadır.
Rezillik. Rezillik. Yani buna inanılması da ayrı bir rezillik. Evet, size 3-4 tane mantıksızlık saydım ve şu reklam da zaten her şeyi açıklıyor. Ve 3. resmimize gelelim. Bu resim senesinden emin değilim. Michael Jackson'ın yine sözde ölüm tarihinden sonra Joseph Jackson'ın arkasında Michael Jackson'a benzeyen biri. Bu resim de çok yayıldı. Bunun bir videosu yok ama resim olarak sosyal medyaya yayıldı. Bu da çok komik. Yani Michael Jackson bir televizyon programına babasının tam arkasında hiçbir kılık değiştirmeden kendi yüzüyle oturacak, öyle mi? Arkadaşlar, buna inananlara sesleniyorum. Siz olayı çok yanlış anlamışsınız. Bu kılık değiştirmeyi de çok yanlış anlamışsınız. Bu şahıs büyük bir ihtimal ile Michael Jackson'a çok benzeyen bir kişi, yani Michael Jackson'ın taklitçilerinden bir kişi programa katılmış. Yani bu. Ya bu Michael Jackson değil. Yani bu resimlerin, bu videoların yayılması gerçeğin önünü kapatıyor. Gerçeklere gelelim mi? Gerçeklere gelelim. Bu videolar neden yayıldı? 2009 yılında Michael Jackson'ın ambulanstan kaçırılış videosu çok erişim aldı. Herkes bu konuyu konuştu. Ve biliyorsunuz ki o videoda hiçbir reklam, hiçbir ürün yerleştirme veya hiçbir erişim kaygısı yok. Değil mi? Hiçbir erişim kaygısı da yok. O videoyu susturmak için önce Alman kanalı bir düzenbazlık yapıyor. Sonra da bu videolar peşi sıra yayınlanıyor ki insanlar bu gerçeği komediye çevirsin. Yani gerçeğin önünü sahtelerle kapatıyorlar. Yapmayın. Evet, ambulans videosundan bahsediyorum. Ambulans videosunda bariz bir şekilde Michael Jackson arka taraftan ambulanstan sağa bir şekilde indiriliyor. Bu gerçeği kapatmak için uğraşıyorlar. Uğraştılar. Bu gerçeği kapatamazsınız. Çünkü sahte olduğunu göstermek için yayınlanan özel videoda çok farklı, yani bariz farklar var. Yani orijinal videoda korumanın kaldırdığı eli bile farklı. Sahtesinde farklı, orijinalinde farklı. Yanan farların durumu farklı, değil mi? Ambulansın farları farklı. Birçok fark var. Bunu gösterdiğim bir videom da var. Onu da izleyebilirsiniz. Fazla değinmeyeceğim. Yani siz bu sahte videolarla bunların üzerine kapıyorsunuz, değil mi? Michael Jackson nasıl mı kılık değiştirir? Bakın şöyle değiştirir. Yine X Factor yarışması sene 2011. Prince, Paris, yani Michael'ın çocukları, ailesi, annesi, kardeşleri hepsi orada. Ve tam arkasında değil. Ailesinin tam arkasında değil. Biraz çaprazda ve uzakta. Şapkalı adama bakın. Michael Jackson böyle kılık değiştirir. Ama bunlar gündem olmaz fazla. Bunlar gündem olmaz. Çünkü Michael Jackson bir peruk takar, bir şapka takar, böyle gezebilir. Bunlar bunu istiyor. Erişim de buradan geliyor. Ama gerçeğin önünü kapattınız. Bu videonun fazla yayılmasını engellediniz. Michael Jackson böyle kılık değiştirir. Michael Jackson nasıl mı kılık değiştirir? Evet. 2017'de yeğeninin düğününde şişman adama bakın. Michael Jackson böyle kılık değiştirir. Evet, ailesinden ayrılmıyor. Ailesinin de yanında. Evet, sokakta da rahat bir şekilde geziyor ama sizin hayal ettiğiniz gibi değil. Böyle bir şey yok. Hani diyorsunuz ya, Michael Jackson yaşıyorsa o zaman neden bu zamana kadar
kameraya kaydedilmedi? Arkadaşlar kaydedilemez. Kaydedilemez çünkü kılık değiştiriyor. Yani sizin hayalinizdeki gibi hiçbir makyaj yapmadan sadece bir korona maskesi takarak, bir sağlık maskesi takarak 2 tane bodyguardla gezmiyor. Bunu çekemezsiniz. Bu tür maskeleme yöntemleriyle geziyor. Yani Michael Jackson yanınızdan bile geçmiş olabilir ama siz onu tanıyamazsınız. Geçmiş zamanın teknolojisiyle bile çok iyi kılık değiştiriyordu. Kendi kardeşi bile tanıyamadı. Şimdiki teknolojiyle hiç tanıyamazsınız. Dolayısıyla onu da böyle çekemezsiniz. Bu sorunun da cevabını vermiş oldum. Çok soruyorsunuz. Nasıl kaydedilmez? Bu şekilde kaydedilmez. Onun maskesiz dolaştığı tek yer evi. Evi de korunaklı bir ev. Korunaklı bir ev. Dışarı bu şekilde yani kendini göstererek çıkmaz. Michael Jackson aptal değil. Çok zeki bir insandan bahsediyoruz. Ama bu tür maskeleme yöntemleriyle ne yapıyor? Gerçek hayranlarına kendini göstermiş oluyor. Onu tanımayanlara da bu Michael olamaz ya, şişman bir adam işte diyor. Onu tanımayanlar. Ne yapmış oluyor? Gizli bir şekilde kendini bize göstermiş oluyor. Ama medyaya yayılmıyor. Çünkü o başka biri. Şişman bir adam. Şapkalı bir adam. Michael değil ki, hani benzemiyor. Çünkü algılayamıyorlar. Kılık değiştirmenin nasıl bir şey olduğunu algılayamıyorlar. Yine 2011 suları, 2010-2011 yeşil adam. Bir sürü ünlünün içine giriyor. Ama nasıl giriyor? Yeşil bir kostüm giyerek giriyor. İşte Michael Jackson böyle kılık değiştirir. Evet, çılgınlıkları vardır. Ama bu yöntemlerle yapmak istediği şey şu: gerçek hayranlarına yaşadığını göstermek. Bunu yaparken de medyanın gözüne batmamak. Bunu nasıl yapabilir? Bu şekilde yapabilir. Biz bunlara yayınlıyoruz. Yok ya, bu başka biri. Neresi Michael Jackson? O şişman biri. Nereden biliyorsunuz? İyi, peki. Ama gerçek hayranlar bunu görüyor. O da bunu istiyor zaten. Bunun gibi birçok olay var tabii ki. Gözümüzün önünde daha iyi deliller var. Bunlarla uğraşmayın. Dev gibi bir dağ gibi bir delil var. Herkesin görebileceği bir delil var. Bunlarla uğraşmayın. Michael Jackson zaten kendini size gösterdi. Sesini de maskelemedi. Yeri geldi, sesini de maskelemedi. To liberate myself from the confines of my father's criminality. Yeri geldi, çarpıcı detaylar verdi. Bunlara gerek yok. Bu adamın üstüne erişim almayın. Bu adamla da uğraşmayın. Konuşulacak çok konu var. Son gündem olan konulardan bahsediyorum. Fakat konuşamıyorum. Konuşsam çok konuşacağım. Konuşamıyorum çünkü YouTube'da, Instagram'da, birçok platformda bu konuları konuşmamızı istemiyor. Erişimimizi düşürüyor. Gerek yok. Ama Instagram'da bu konudan bahsettim. Instagram sayfamıza gelirseniz oradan da bana yardımcı da olursunuz hatta. Gerçeklerin yayılma konusunda. Bu kadar. Bugün size bunları göstermek istedim. Çünkü hala bu videolara inanan arkadaşlar var. Hala bu videolara inananlar var ve bu videoların sahte olduğunu görünce de bak bu adam yaşamıyor, bunun üstünden erişim alıyorlarmış bak diyorlar. Gerçek ne oldu? Gerçek ölmüş oldu bunlar yüzünden. Ama hayır. Hayır. Michael Jackson aslında kayıt alınıyor. Ama o kendini çekiyor. Siz onu çekemezsiniz. O kendini çekiyor ama başka kılıklarla çekiyor. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Gizemle kalın. Michael'la kalın. Hoşça kalın.